Ben 91 Ankara doğumluyum. Yaklaşık 10 yaşımdan beri tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Aynı zamanda dekor, kostüm tasarım ve sanat yönetmenliği yapıyorum. Sinema, televizyon mezunuyum. Daha sonra ileri oyunculuktan yüksek yaptım. Yaklaşık 19 yaşımdan beri de sanırım reklamlarda oynuyorum. Elif'le de televizyonda bir kariyerim başladı. Aynı zamanda işte filmler, şunlar bunlar. Yurt dışına daha çok reklam çekiyorum. Çünkü çok biraz uluslararası bir suratım var sanırım. Biraz ailemin kökenleriyle de alakalı. Göçmen ailem birçok yerden. Kendimi bildim bileli sevdiğim şeyi yapıyorum açıkçası. Melis biraz karmaşık bir karakter. Hırslı, elde etmeyi çok fazla seven ve elde edemediği bir şey olduğu zaman da fazlasıyla tepki gösteren, aslında biraz bipolara yakın bir karakter. Birini sevdiği ya da bir şey istediği zaman başka hiçbir şey görmeyen bir kör sevda karakteri aslında. Etrafımıza baktığımızda böyle insanlar çok fazla ama bunu açık açık söylemek çok zor. Biz buna kör sevda diyoruz aslında, yani toplumların çoğunda olan ve aslında kadın erkek ilişkilerini en çok zorlayan şey bu. Melis zor bir karakter, kendisi için de zor bir karakter. Sevgiyi ve ilgiyi çok fazla bildiğini düşünmüyorum. Oynarken de en tabana onu koyuyorum. Sevmesinin şeklini bilmiyor. Aileden de gelen travmaları var. Bu yüzden de çok hırslı, gözü çok kara, istediğini almak isteyen ve almak için de önüne gelen her şeyi yakabilecek bir karakter. Melis'le benzerlik taşıyor muyum? Aslında ben insanları biraz yin yang'a benzetiyorum. Yani hepimiz için de iyilik ve kötülük var. Sadece o içimizdeki kötü tarafın ortaya çıkmasının tetikleyicileri var. Ben böyle bir kör sevdaya inanmıyorum. Ve elde etmek için bir şeyi bu kadar çok insanın canını yakmak tabii ki insani bakımdan, vicdanen çok tasvip edebileceğimiz bir şey değil. Melis'le benzer taraflarım sanırım moda ile alakalı kısmı olabilir. Hani her zaman iyi gözükmeyi ve iyi giyinmeyi ben de severim. Ama onun dışında Melis benim çok zıttım bir karakter. Ben daha spiritüel, işte meditasyon yapan, çok daha böyle sakin olalım, sesimizi yükseltmeyelim biriyim. Ama Melis tabii ki bunun tam zıttı ve tabii benim için çok eğlenceli bu yüzden. Aslında Arzu'yla Melis birbirinden çok farklı karakterler. Yani tabii genelde baktığımızda evet kötü karakter. Arzu'yla Melis birbirinden çok farklı, farklı dişilikte ve farklı takıntıları olan ve farklı kanallardan oynadığım iki karakter. Ben zor karakterleri seviyorum aslında. Böyle bir açlığım var kendimle alakalı. Yani tiyatroda sadece komedi oynuyorum mesela. Ve orada çok yüksek bir absürt komedi oynuyorum. Beni zorlayacak şey çok daha fazla hoşuma gidiyor. Yani acaba daha neyini katabilirim, daha fazla ne yapabilirim diye. Genelde çekinilen karakterler bunlar oynamak için oyuncular tarafından da. Çünkü çok fazla tepki alabiliyorsunuz insanlardan. Bunun bir dizi olduğunu, bunun bir hayal dünyası olduğunu anlatmak zorunda kaldığınız çok fazla zaman oluyor. Ama ben bu zorlayıcılığı ve aslında o kimsenin sevmediği o kötü karakterleri seviyorum. Çünkü eğer onlar olmasaydı hiçbirimiz iyi insanlar olamazdık. Ve bence gerçekten o yin yang'ı koruduğumuz sürece nasıl hayatta dengede kalıyorsak dizilerde de böyle o denge devam ediyor. Sanırım ben o anti kahramanları o yüzden seviyorum. Daha çok sevdiğim başka bir iş yokmuş. Onu anladım ben bu arada. Hani Elif'e ara verdikten sonra işte sinemayla ve başka şeylerle devam ettim tiyatroyla. Ama daha çok sevdiğim hiçbir şey yok çocukluğumdan beri ve ancak insan kendi sevdiği şeyi yaptığı zaman bence çok mutlu oluyor. Tabii ki bu yolda devam etmek her zaman tercihim ama bunun yanı sıra yaptığım birçok şey var. Böyle kendimi 10-15 parçaya bölmeyi çok seviyorum. Çünkü tek bir şeye odaklı kaldığınız zaman çok görünüz kapanıyor. Ama başka yerlerden bakabilme şansı sağladığın zaman her şey biraz daha kolay oluyor. Gelecekle alakalı
oyunculukla alakalı planlarımdan biri kesinlikle çok iyi bir polisiyede oynamak istiyorum. Ama gerçek bir polisiyede. Aksiyon çekmeyi çok fazla seviyorum. Onun dışında kesinlikle tarihi bir şeyde oynamayı çok istiyorum. Çünkü o başka bir karakter, başka bir biyografi, onu da tatmayı çok istiyorum. Ama bunun dışında işte bir yandan do it yourself yapıyorum, bir yandan tiyatro var, sanat yönetmenliği var, bir yandan tasarım yapıyorum. Aslında her şey için bir planım var ama hayatımda kesin hiçbir şey yok. Çünkü birazcık akışta kalmayı tercih ediyorum o konuda. Ben biraz bunu şöyle düşünüyorum. Yeşilçam ekolünden gelen bir ekolüz biz ve Yeşilçam ne kadar çok işte Hollywood filmleriyle tabii kıyaslayamayız şimdi. Eğri oturup doğru konuşalım ama o duyguyu da Hollywood filmleriyle kıyaslayamayız. Yani muazzam bir duygu var Türk halkında ve genel bu bizim coğrafyamızda. Çok yüksek duygularla ve çok içten bir şekilde yaşıyoruz her şeyi. Yeşilçam filmlerinde o işte zengin kız ve fakir oğlan ya da fakir işte zengin oğlan ve fakir kız buluştukları zaman sarıldıklarında hepimizin gözü doluyor. Ya da işte neşeli günlerde gülümsediklerinde hepimiz gülümsüyoruz. Bu muazzam bir duygu alışverişi demek. Ve bu Türk dizilerinde devam eden bir durum. Yani Türk oyuncuların hepsi bence duyguyla çok daha fazla oynuyoruz. Teknikten öte belli bir duyguyla oynuyoruz. Bu da doğal olarak bizi daha sıcak, daha içine alan, daha gerçek karakterler, yaşayan karakterler ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Ben bunu da Yeşilçam'dan buraya gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem de TV novela serileri yani bize Dallas'la gelen, işte Maria Mercedes'le gelen, sonra bizden devam eden, seyirciyi hep tutan, hikayesini içeri alan, yaşayan, sanki yan komşusundan duyuyormuş gibi izlediği ve daha samimi gelen, ona gerçek gelen şeyleri izlemiş oluyor. Ve bence bu aslında aramızdaki bağı kuvvetlendiren şey. Yani bir önceki dizimde Elif'le birçok insanla yurt dışından kavuşma, tanışma ve sarılma fırsatı buldum. Ve onların hayranlık durumları ya da onların hissettikleri o real sevgi beni çok etkiledi. Elif'ten bu yana hala işte sosyal medya üzerinden bana ulaşmaları, yazdıkları şeyler bu muazzam bir sevgi. Demek ki kapılarını açtıkları zaman içeri bizim girmemizi kabul ediyorlar. Biz de seve seve oraya girmek için yeni yeni şeyler çekiyoruz. Ben hiperaktifim. O yüzden de otururken bir şey izleyemiyorum. O yüzden de bir şey yaparken bir şey izliyorum. Genelde tabii Netflix bu konuda en çok izlediğim platform. En son Suits'i bitirdim, aslında eski bir dizi ama izlememiştim daha önce. Suits'i izledim ama tabii hayran olduğum ve sürekli izlediğim diziler var. Böyle hani durup hadi bir daha baştan izleyeyim dediğim diziler var. How I Met Your Mother mesela bunun gibi. Ben sanırım biraz daha ya İngiliz komedisi ya da gerçekten hani Amerika ama böyle çok realist, biraz daha realist işleri daha çok seviyorum ya da biyografileri çok fazla seviyorum. Türk dizilerine çok zaman ayıramıyorum bu anlamda çünkü zaten onlar yayınlandığında biz çekimde oluyoruz. Ve tabii süre olarak da daha uzun olduğu için ona biraz daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Ama tabii daha kısa süreli ve daha böyle yürürken bir şey yaparken izleyebildiğim yabancı dizilerin hepsini takip etmeye çalışıyorum.